Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da yeni kurulan hükümet çalışma saat ücretini minimum 12 euroya çıkartacak. Bununla ilgili olarak koalisyon ortakları anlaşmaya vardılar. Ancak bu yayınımızda ben size Almanya'daki tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir ekonomik çerçeveyi çizeceğim. Alman ekonomisinin ve halkın ekonomisinin ne kadar birbirinden zıt olduğunu anlatmaya çalışacağım. Açıklanan rakamların halkın gerçek ekonomisinden ne kadar alakasız bir şekilde insanlara yutturulmaya çalışıldığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi çalışma saat ücretinin 12 euroya çıkartılması olumlu bir adım. Bunda bir problem yok. Ancak yetersiz. Neden yetersiz? Değerli izleyicilerimiz, içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde vatandaşın, özellikle dar gelirli olan işçilerimizin, bunun yanı sıra çalışan, çalışmayan, Almanya'da yaşayan ve almış oldukları ortalama 2000 euro civarında maaşla geçinmeye çalışan olan vatandaşlarımızın durumu ortada. Fiyatlar çarşıda, pazarda, markette, orada, burada en az geçen yıla göre %25 oranında artmış vaziyette. Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde artık ucuzluk diye bir şey yok arkadaşlar. Kiracı olanlar ve evlerinden çıkmak zorunda olanlar kiraların en az Almanya'da geçen yıla göre en az %25 oranında arttığını gözlemliyorlar. Ev sahibi olabilmek geçen yıldan bugüne kadar daha da zorlaştı. Almanya genelinde ortalama ev fiyatları %30 arttı. Niye bu örnekleri veriyorum? Çünkü dar gelirli olan bir kişi, 2000 euro ve altında maaşı olan bir kişi almış olduğu maaşla ve sosyal yardımlarla sadece geçinmeye çalışıyor. Birazcık para biriktirirse belki Türkiye'ye tatile, izine gidebilir. Onun haricinde hiçbir şey yapamaz bu parayla. Değerli izleyicilerimiz, Almanya maalesef koronavirüs döneminde sınıfta kaldı. İşçisine, emeklisine, ev hanımına, geçinmekte zorluk çeken tüm vatandaşlarına tek kuruş dahi yardımda bulunmadı. Sadece esnaflara geçen yılki cirolarının %70'i oranında bir korona tazminatı ödedi. Onun haricinde emekliye 5 kuruş para yok. Ev hanımına 5 kuruş para yok. İşçiye 5 kuruş para yok. Bunu niye söylüyorum? Diyeceksiniz ki vermek zorunda mı? Arkadaşlar, anlatmış olduğum ekonomi dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. Almanya ekonomisi. Hani para olmasa ya da ekonomisi vatandaşına yardım etmek için imkansız bir noktada olsa anlayabilirim. Ama böyle bir şey yok. Kasaları kilitlediler. Paralar kasalarda. 100 yılda bir meydana gelen böylesine sıkıntılı bir durumda vatandaşının yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın? Soru bu. Şimdi Almanya Merkez Bankası Bundesbank bir rapor yayınladı. Bu rapor Almanya'daki ev fiyatlarının gelmiş olduğu noktayı açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın, bu raporu sizlerle paylaşacağım. Almanya'da ekonominin ne kadar zor bir noktaya ulaştığını, vatandaşın artık ev sahibi olmasının imkansızlaştığı bir dönem. Bakın, Bundesbank yayınladığı konut raporunda gayrimenkul sektöründe ciddi bir şişmenin olduğuna dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın raporunda Almanya'daki konut fiyatlarının birçok bölgede değerinden %30 daha fazla olduğuna işaret ediyor. Banka, konut faizlerinin artması durumunda bunun da beraberinde pek çok riski getireceğini söylüyor. Bundesbank'ın finansal istikrarla ilgili bu raporunda gayrimenkul fiyatlarının geçen yıl ortalama %6.7 oranında arttığı belirtiliyor. Merkez Bankası fiyatlarının artış eğiliminde olduğuna da dikkat çekiliyor. Aynı şekilde yapılan bir araştırmaya göre
hanelerin yaklaşık %90'ı emlak fiyatlarının artmaya devam etmesini bekliyor. Bu gelişmeler endişe verici olarak nitelendiriliyor. Fiyat patlamasının tehlikeleri de ortaya çıkacak deniliyor. Bundesbank Başkan Yardımcısı Klaus Buch yapmış olduğu açıklamada konut fiyatları değerlerinin %60 üzerinde dedi. Bunun sadece büyük şehirlerde değil bazı küçük şehirlerde de aynı olduğunu ifade etti. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bankanın yapmış olduğu bu açıklama Almanya'nın geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Şunu söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Almanya'da ciddi bir konut sorunu var. Kiracı olup evinden çıkmak isteyen bir kişi yeni ev tuttuğu zaman en az %20, %30 oranında daha fazla kira ödemek zorunda. Eskiden Almanya'da bir kişi birazcık peşinat verdiğinde ve bir ev aldığında kira vereceğine kredi ödüyordu. Hiç olmazsa vatandaşın 20-30 yıl sonra kendi evi oluyordu. Ama şimdi kiralar öyle bir noktaya geldi ki ödeyebileceğiniz kredi miktarını geçti. Bu da Alman ekonomisinin iyiye gitmediğini, özellikle vatandaşlar için iyiye gitmediğini gösteriyor. Ev alabilmek, ev değiştirmek, başka bir ev kiralamak, bunlar artık geçen yıla göre en az %30 daha pahalı. Maalesef her geçen gün bu durum ağırlaşıyor. Almanya'da yeni kurulan hükümetin bu konuyla ilgili de 177 sayfalık yayınlanan anlaşmasında, protokolünde, koalisyon protokolünde hiçbir şey yok. Hiçbir şey konulmamış. Gelinen noktada görüyoruz ki Almanya'nın kiracılar umrunda değil, ev sahibi olmak isteyenler umrunda değil. Zaten onlar koltuk sevdasına yakalanmışlar. Şu anki bu koalisyondan da özellikle bizim vatandaşlarımıza ve ana vatanımız Türkiye'ye yönelik olumlu bir adım atılacağını ben düşünmüyorum. Maalesef tablo bu şekilde. Bu koalisyonun umut ediyor ve bekliyoruz ki Almanya'daki tüm göçmenler için, yabancılar için yeni bir şeyler yapması. Ama ben yapacaklarını pek düşünmüyorum. Bu koalisyonun içerisinde Türkiye kökenli olan ama Türkiye'ye ihanet yapmaktan başka hiçbir şey yapmayan isimler var. Şimdi ben isim vermek istemiyorum. Bunların büyük bir kısmı ya Türkiye düşmanı ya da terör örgütünün destekçileri. Türkiye'nin bu dönemde önümüzdeki 5 yıl içerisinde hiçbir şekilde Almanya ile ilişkileri Merkel döneminin önüne geçmeyecek. Yani ilerlemeyecek. Tablo bize bunu gösteriyor. Bunun yanı sıra kıymetli izleyicilerimiz, Almanya bir göçmen ülkesi, göçmenlerle ayakta duran bir ülke. Ona rağmen maalesef göçmenlerin pek çoğu artık Almanya'da ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyor. Çünkü ırkçılık patlamış vaziyette. Irkçılığa karşı hiçbir yasa caydırıcı değil. İnsanları diri diri yakıyorlar. Ölmelerine neden oluyorlar ama ırkçılara bin bir tane bahane bularak hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. İnsan hakları, demokrasi, hukuk gibi kavramlar onlar istediklerinde yürürlüğe giriyor, istemediklerinde hukukun, insan haklarının, göçmen hakkının hiçbir anlamı maalesef yok arkadaşlar. Kıymetli izleyicilerimiz, hayat Almanya ve Avrupa'da artık daha pahalı. Önümüzdeki dönemlerde daha da pahalı olacak. Hani şunu söylemek istemiyorum. Herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Sizler zaten benden daha iyi biliyorsunuz ama bizleri zor günler bekliyor arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde vaka sayıları bu kadar artmışken aciz bir şekilde bekleyen devlet başkanları, siyasetçiler de maalesef bununla ilgili de hiçbir şey yapacağı benzemiyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, siz de görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra sizlerden ricam, lütfen bu yayınlarımızı beğenelim ve mutlak surette kanalımıza da abone olalım.
Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum.